Modern çağda yaşıyoruz. Hızlı, yoğun ve çoğu zaman dengesiz bir yaşam temposu içindeyiz. Gelişen teknoloji, ulaşılabilir gıdalar, dijitalleşme, şehirleşme. Hepsi hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de, aslında bedelini genellikle sağlığımızla ödüyoruz. Ancak bilim bize diyor ki, bilinçli seçimlerle, bu modern düzen içinde sağlıklı kalmak mümkün. Bu videoda, bilimsel temellere dayalı, uygulanabilir ve etkili sağlıklı yaşam alışkanlıklarını birlikte keşfedeceğiz. İlk olarak beslenmeden başlayalım. İşlenmiş, rafine ürünler ve aşırı şekerli gıdalar, modern beslenme düzeninin merkezine yerleşmiş durumda. Ancak bu tür besinler, sindirim sistemini yorar, inflamasyonu artırır ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Bunun yerine, lif açısından zengin sebzeler, taze meyveler, omega-3 içeren yağlar ve doğal gıdalar tercih etmek, hem enerjimizi dengeler hem de hastalıklardan korur. Ayrıca öğün saatlerine dikkat etmek, gece geç saatlerde yemek yememek ve su tüketimini ihmal etmemek de genel sağlığı destekleyen basit ama etkili adımlardandır. Günlük hareket ihtiyacını karşılamak da kritik. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, her gün sadece 30 dakika yürüyüş yapmak bile kalp damar sağlığını destekliyor, ruh halini iyileştiriyor ve hatta beyin fonksiyonlarını koruyor. Spor salonuna gitmek şart değil, evde yapılan basit egzersizler, nefes çalışmaları veya esneme hareketleri bile büyük fark yaratabilir. Üstelik bu egzersizlerin düzenli yapılması, insülin direncini azaltır, kilo kontrolünü kolaylaştırır ve kas-iskelet sistemini güçlendirir. Sağlığın bir diğer önemli boyutu ise uyku. Uyku, sadece dinlenmekten ibaret değildir. Gece boyunca vücudumuz hücreleri onarır, bağışıklık sistemi aktif çalışır, hormon dengesi sağlanır. Kaliteli uyku, gün içindeki stresle başa çıkma gücünü artırır ve duygusal dengeyi korur. Akşam saatlerinde ağır yemeklerden ve ekranlardan uzak durmak, melatonin üretimini destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Uyku hijyenine dikkat etmek, günün verimliliğini doğrudan etkiler. Stres, günümüzün kaçınılmaz bir parçası. Ancak kronik stres bağışıklığı düşürür, kilo kontrolünü zorlaştırır ve ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bu yüzden meditasyon, doğada yürüyüş yapmak, nefes egzersizleri gibi bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış yöntemlerle stres yönetimi uygulamak, modern bireyler için artık bir lüks değil, ihtiyaçtır. Ayrıca sanatsal uğraşlar, müzik dinlemek ve hobilere zaman ayırmak da zihinsel iyilik halini destekler. Ayrıca dijital dünya ile kurduğumuz ilişkiyi de yeniden gözden geçirmeliyiz. Sürekli bildirimler, ekran süresi ve sosyal medya tüketimi zihinsel sağlığımızı sessizce yıpratıyor. Her gün birkaç saat ekranlardan uzak kalmak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dijital detoks uygulamak, zihni tazeler, uyku kalitesini artırır ve odaklanma becerimizi geri kazandırır. Bilinçli dijital tüketim alışkanlığı, özellikle genç bireyler için zihinsel esenliğin anahtarı olabilir. Tüm bunlara ek olarak, sosyal ilişkilerin sağlığımıza olan etkisi de göz ardı edilemez. İnsan sosyal bir varlıktır ve yalnızlık, yapılan araştırmalara göre fiziksel hastalıklar kadar zararlıdır. Aileyle kaliteli zaman geçirmek, arkadaşlarla buluşmak ya da destekleyici topluluklara katılmak, bağışıklığı güçlendirmekten mutluluğu artırmaya kadar birçok olumlu etki sağlar. Anlamlı ilişkiler kurmak, yaşam amacını güçlendirir ve duygusal dayanıklılığı artırır. Unutmayın, sağlıklı kalmak bir sonuç değil, bir süreçtir. Büyük değişimlere gerek yok. Küçük ama istikrarlı adımlarla, hem bedeninizi hem de zihninizi koruyabilirsiniz. Bilimsel verilere dayalı bu önerilerle yaşam kalitenizi artırmak tamamen sizin elinizde. Kendinize değer verin, bedeninizi ve zihninizi dinleyin. Sağlık, ihmale gelmez ve her gün yaptığınız küçük seçimlerle şekillenir. Vücudu tanımak insan anatomisinin temel prensipleri.
Vücut, insanın yaşamını sürdürebilmesi için karmaşık bir sistem olarak çalışır. Her organ, hücre ve sistem birbirine bağlıdır ve bu bağlantılar insan yaşamının temelini oluşturur. İnsan anatomisini anlamak, vücudun nasıl işlediğini kavrayabilmek ve sağlıklı kalmak adına çok önemlidir. Bugün, bu sunumda, vücudun temel işleyişine dair bazı önemli noktaları inceleyeceğiz. İlk olarak, vücuda genel bir bakış yaparak, organlarımızın ve sistemlerimizin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlayalım. İnsan vücudu, yaklaşık 37,2 trilyon hücreden oluşur. Bu hücreler, çeşitli görevleri yerine getirmek üzere farklı organlarda kümelenir. Her organ, vücudun belirli bir fonksiyonunu yerine getiren birimlerdir. 1. Dolaşım sistemi, kalp ve kanın rolü. Kalp, vücuttaki tüm organlara oksijen ve besin maddesi taşıyan kanı pompalayan bir organdır. Kalp, insan anatomisinin en önemli organlarından biridir ve vücuttaki tüm hayati fonksiyonları sürdürebilmek için düzenli bir şekilde çalışması gerekir. Kan damarları, bu kanı kalpten vücudun her yerine taşır. Vücuttaki hücreler, kan yoluyla gelen oksijen ve besin maddeleriyle beslenirken, atık maddeler de kan yoluyla vücuttan atılır. Vücudun her hücresine ulaşan kan, hayati öneme sahiptir çünkü oksijen ve besin taşınırken, hücreler de atıklarını kan aracılığıyla dışarı atar. 2. Sindirim sistemi, gıdaların vücuda intikali. Sindirim sistemi, yediğimiz gıdaların vücutta kullanılabilir hale getirilmesinden sorumludur. Ağızda başlayıp mide, ince bağırsaklar, karaciğer, pankreas ve kalın bağırsakta devam eden bu süreç, vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini elde etmesini sağlar. Yediğimiz yiyecekler, mideye geldikten sonra asidik bir ortamda parçalanmaya başlar. İnce bağırsakta ise bu besinler, emilim için kana geçer. Vücudun en büyük iç organı olan karaciğer, kanı temizler ve sindirimi destekleyen enzimleri üretir. Pankreas ise insülin üretir ve bununla birlikte kan şekeri düzeyini dengeler. 3. Solunum sistemi, oksijen ve karbondioksit dengesi. Solunum sistemi, vücudun oksijen alıp karbondioksiti dışarı atmasını sağlar. Burada en önemli organlar akciğerlerdir. Akciğerlerdeki alveoller, kanın oksijenle zenginleşmesini ve karbondioksidin vücuttan atılmasını sağlar. Bu süreçte, vücuda giren oksijen kan yoluyla tüm organlara taşınır. Aynı zamanda hücrelerdeki metabolik aktiviteler sonucu oluşan karbondioksit, kanla akciğerlere taşınır ve dışarı atılır. 4. Sinir sistemi, beyin ve vücut iletişimi. Sinir sistemi, vücuda tüm hareketleri ve işlemleri yönlendiren bir iletişim ağıdır. Beyin, bu sistemin merkezi olup, tüm vücut fonksiyonlarını denetler. Beyin, vücuttaki tüm organlardan gelen bilgileri toplar, işler ve uygun tepkiyi verir. Sinir hücreleri, nöronlar, beyin ve diğer organlar arasında bilgi iletimini sağlar. Bu sinir ağı sayesinde, düşüncelerimiz, duygularımız, hareketlerimiz ve organ fonksiyonlarımız kontrol edilir. Sinir sistemi aynı zamanda refleks hareketleri de yönetir, bu da insanın tehlikeli bir durumu hızlıca fark edip tepki vermesini sağlar. 5. Kas sistemi, hareketin temel mekanizması. Kaslar, vücudun hareket etmesini sağlayan yapıları oluşturur. Kas sistemi, vücudu destekleyen, şekil veren ve hareketi sağlayan önemli organlardan oluşur. Kaslar, kemiklere bağlanarak vücuda şekil verir ve hareket etmeyi sağlar. İskelet kasları, istemli hareketlerimizi kontrol ederken, düz kaslar ve kalp kası istemsiz hareketleri yönetir. Kas sistemi, vücudun düzgün çalışabilmesi için her zaman uyum içinde çalışmalıdır. Kaslar, aynı zamanda vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur ve herhangi bir zarar oluştuğunda iyileşme sürecini hızlandırır. 6. Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklardan korumak. Bağışıklık sistemi, vücudumuzu enfeksiyonlardan, zararlı mikroorganizmalardan ve hastalıklardan koruyan savunma mekanizmasıdır. Vücudumuzda mikrop ve virüslerin girmesini engelleyen savunma hücreleri bulunur. Beyaz kan hücreleri, patojenlerle savaşır ve vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesini sağlar. Bağışıklık sistemi, vücudu korumak için sürekli olarak çalışır ve genetik olarak programlanmış şekilde organlar, hücreler ve moleküller arasında uyumlu bir şekilde işbirliği yapar. Bu sistemde herhangi bir aksama, vücudun hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Sonuç olarak, insan vücudu karmaşık ve birbirine bağlı birçok sistemden oluşur. Her organ, hücre ve molekül belirli bir işlevi yerine getirerek hayatta kalmamız için gerekli olan dengeyi sağlar. Bu organlar ve sistemler, sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için birbirleriyle uyum içinde çalışmalıdır. Bu dengeyi bozacak herhangi bir değişiklik, hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücudun her yönünü anlamak, sadece sağlık sorunlarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sürmemize de yardımcı olur. Beslenmenin önemi, beslenme, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hayati bir rol oynar. Yediğimiz yiyecekler, sadece açlığımızı gidermekle kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun her organının ve sisteminin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan enerjiyi ve besin maddelerini sağlar.
Yetersiz ve dengesiz beslenme, sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, doğru beslenmek, sağlıklı bir yaşam sürmenin en temel adımlarından biridir. İyi beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini uygun miktarlarda almayı gerektirir. Vücudun bu besin öğelerine olan ihtiyacı, yaş, cinsiyet, genetik faktörler, fiziksel aktivite seviyesi ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Ancak sağlıklı bir diyetin temel taşları genellikle benzerdir. 1. Enerji kaynağı olarak besinler. Beslenme, enerjimizi almak için kullandığımız temel kaynaktır. Vücut, günlük aktiviteleri ve fiziksel işlemleri sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler gibi besin öğelerinden sağlanır. Karbonhidratlar, vücuda hızlı enerji sağlar ve günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Yağlar ise daha yoğun enerji içerir ve uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Proteinler ise hücre onarımı, kas yapımı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gereklidir. 2. Bağışıklık sistemini desteklemek. Yediğimiz yiyecekler, bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasında önemli bir rol oynar. Vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan önemli bileşiklerdir. Özellikle C vitamini, A vitamini, çinko ve selenyum gibi besin öğeleri, vücudun hastalıklarla savaşma kapasitesini artırır. Yeterli ve dengeli beslenme, vücudun dışarıdan gelen mikroplara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar. Ayrıca, düzenli olarak taze sebze ve meyve tüketimi, vücudun antibiyotiklere karşı doğal bir savunma oluşturmasına yardımcı olabilir. 3. Zihinsel ve duygusal sağlık. Beslenme, zihinsel sağlık üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Vücuda giren besinlerin kalitesi, ruh halimiz, düşünme hızımız ve stresle başa çıkabilme kapasitemiz üzerinde doğrudan etkilidir. Örneğin, omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, B vitaminleri, sinir sisteminin düzgün çalışması ve enerji üretimi için gereklidir. Sağlıklı bir diyette yer alan vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar, zihinsel dengeyi sağlayarak, duygusal sağlık için kritik öneme sahiptir. 4. Metabolizmayı düzenlemek. Sağlıklı bir beslenme düzeni, vücudun metabolizmasını düzenler ve hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur. Metabolizma hızının artırılması, kilo kontrolü ve enerji seviyelerinin sürdürülebilirliği için önemlidir. Yeterli protein alımı, kas kütlesinin korunmasını sağlar ve metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, yeterli miktarda lifli gıda tüketimi sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kilo alımını engeller. Sağlıklı beslenme, vücudun her seviyede verimli çalışmasını sağlayarak, uzun vadede sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. 5. Kilo kontrolü ve obeziteyi önlemek. Dengeli ve sağlıklı beslenme, kilo kontrolünü sağlamak ve obeziteyi önlemek için kritik bir faktördür. Fast food, aşırı şekerli gıdalar ve yağlı yiyeceklerin sık tüketimi, aşırı kalori alımına yol açarak kilo artışına neden olabilir. Obezite, kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok sağlık sorununun risk faktörüdür. Bunun yerine, düşük kalorili, besleyici yiyeceklerle dengeli bir diyet benimsemek, hem vücudun sağlıklı kalmasına yardımcı olur hem de sağlıklı bir kilonun korunmasını sağlar. Yeterli miktarda sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alırken fazla kalori alımını engeller. 6. Sindirim sistemi sağlığı. Sağlıklı beslenme, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Yeterli miktarda lif, sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını ve atıkların düzgün bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar. Lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler. İşlenmiş gıdaların etkileri, modern yaşamın hızla değişen temposu, hazır ve pratik gıdaları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Ancak bu kolaylık beraberinde ciddi sağlık risklerini de getiriyor.
İşlenmiş gıdalar, raf ömrünü uzatmak, lezzeti artırmak veya üretim maliyetini düşürmek amacıyla kimyasal katkı maddeleri, koruyucular, tatlandırıcılar ve renklendiriciler içeren, doğallıktan uzaklaştırılmış gıdalardır. Paketli atıştırmalıklar, şekerli içecekler, dondurulmuş hazır yiyecekler ve rafine edilmiş un ürünleri bu gruba örnek verilebilir. İşlenmiş gıdalar, içerdiği katkı maddeleriyle uzun vadede vücudumuza ciddi zararlar verebilir. Monosodyum glutamat, MSG, sodyum nitrat, yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler gibi kimyasallar, bağışıklık sistemini baskılayabilir, karaciğeri yorabilir ve bazı durumlarda kanserojen etki gösterebilir. Özellikle çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği ve obezite gibi sorunların artışında bu katkı maddelerinin rolü göz ardı edilemez. Ayrıca, bu tür gıdaların yoğun tüketimi, vücudun doğal detoks sistemini zayıflatır ve kronik inflamasyona zemin hazırlar. İşlenmiş gıdaların en tehlikeli özelliklerinden biri de bağımlılık yapıcı etkileridir. Yüksek şeker, tuz ve yağ oranlarıyla tat alma duyularını aşırı uyaran bu gıdalar, beynin ödül mekanizmasını devreye sokarak tekrar tüketilme isteği uyandırır. Bu durum, doğal besinlere karşı ilgisizliği artırır ve yeme alışkanlıklarını olumsuz etkiler. Aynı zamanda tokluk hissini geciktirdiği için, fazla ve kontrolsüz yeme davranışına da neden olur. Bu gıdaların sürekli tüketimi, obezite başta olmak üzere tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların en büyük sebeplerinden biridir. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak yerine, boş kalori yüklemesi yapan işlenmiş gıdalar, kan şekerinin ani yükselip düşmesine neden olur. Bu da insülin direnci gelişimine, enerji dalgalanmalarına ve uzun vadede metabolik sendroma zemin hazırlar. Ayrıca, trans yağlar içeren ürünler, iyi huylu kolesterolü, HDL, düşürürken kötü huylu kolesterolü, LDL, yükselterek kalp sağlığını tehdit eder. İşlenmiş gıdalar, sindirim sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Lif içeriği son derece düşük olan bu ürünler, bağırsakların düzenli çalışmasını engeller ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Bağırsak florasının sağlığı, bağışıklık sisteminin güçlü kalması için büyük önem taşırken, işlenmiş gıdaların yapay içeriği bu dengeyi bozarak bağırsağı savunmasız hale getirir. Ayrıca, bağırsak geçirgenliğinin artmasıyla alerji, intolerans ve otoimmün hastalık riskinde artış görülür. Tüm bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda, işlenmiş gıdaların hayatımızdaki yerini yeniden değerlendirmek kaçınılmaz hale gelir. Etiket okuma alışkanlığı kazanmak, içeriğinde tanımadığınız veya anlamadığınız maddeler bulunan ürünlerden kaçınmak sağlıklı bir adım olacaktır. Bunun yerine, evde hazırlanan doğal yiyecekler, taze sebze ve meyveler, tam tahıllar ve fermente ürünler gibi sağlıklı alternatifleri tercih etmek, hem beden hem de zihin sağlığı için uzun vadeli yatırım niteliği taşır. Unutulmamalıdır ki, sağlıklı beslenme sadece bir seçim değil, aynı zamanda yaşam kalitesini yükselten bilinçli bir yaşam tarzıdır. İşlenmiş gıdaların çekiciliği kısa sürelidir, ancak etkileri yıllarca sürebilir. Bu yüzden, ne yediğimiz konusunda daha bilinçli olmak, sadece bugünü değil geleceğimizi de korumak anlamına gelir. Su ve hidrasyon. Su, yaşamın temel yapı taşıdır ve tüm biyolojik süreçlerin merkezinde yer alır. İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur. Bu oran yetişkinlerde %55 ila %65 arasında değişirken, bebeklerde %75'e kadar çıkabilir. Bu kadar büyük bir oranın yalnızca içme suyu değil, aynı zamanda yaşamın sürdürülebilirliği için de gerekli olması, suyun ne kadar vazgeçilmez bir kaynak olduğunu açıkça ortaya koyar. Vücut, her gün farklı yollarla su kaybeder, terleme, idrar, dışkılama ve nefes alıp verme. Bu kayıpların düzenli şekilde yerine konmaması durumunda ise dehidrasyon meydana gelir. Dehidrasyon yalnızca susuzluk hissiyle sınırlı değildir, baş ağrısı, yorgunluk,
konsantrasyon eksikliği, baş dönmesi, kas krampları ve düşük tansiyon gibi belirtiler de buna eşlik eder. Ciddi vakalarda bilinç kaybı gibi hayatı tehdit edebilecek durumlar bile oluşabilir. Su, vücudun ısısını dengeleyen en doğal mekanizmadır. Özellikle sıcak havalarda ya da fiziksel aktivite sırasında terleme yoluyla su kaybı artar. Bu durumlarda yeterli su tüketimi, vücut sıcaklığının kontrol altında tutulması ve organ fonksiyonlarının sürdürülebilirliği için hayati önem taşır. Sporcular, ağır işte çalışan bireyler ve yaşlılar, bu konuda özellikle dikkatli olmalıdır. Su tüketimi aynı zamanda zihinsel performans üzerinde de doğrudan etkilidir. Beynimizin yaklaşık %75'i sudan oluşur ve hafif düzeyde bir sıvı kaybı bile bilişsel işlevleri yavaşlatabilir. Konsantrasyon eksikliği, unutkanlık ve ruh hali değişimleri çoğu zaman basit bir su eksikliğinin sonucu olabilir. Araştırmalar, yalnızca %1-2 oranında su kaybının bile dikkat dağınıklığına yol açabileceğini göstermiştir. Bu nedenle sadece fiziksel değil, zihinsel performansın da yüksek kalması için gün boyunca düzenli su tüketimi gereklidir. Ayrıca, yeterli su tüketimi metabolizmanın sağlıklı işlemesi için gereklidir. Su, besinlerin çözünmesini ve vücuda emilimini kolaylaştırır. Sindirim sisteminin düzgün çalışabilmesi için mide, bağırsak ve karaciğer gibi organların yeterli miktarda suya ihtiyacı vardır. Yeterince su içmek, kabızlık gibi sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olur. Lifli gıdalarla birlikte alınan su, bağırsak hareketlerini düzenler ve toksinlerin vücuttan daha kolay atılmasını sağlar. Su, cilt sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Yeterli su tüketimi, cildin elastikiyetini artırır, kuruluğu önler ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Susuz kalan ciltte pullanma, kırışıklıklar ve donukluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uzun vadede düzenli su içmek, yaşlanma belirtilerinin gecikmesine katkıda bulunur ve doğal bir, gençlik iksiri, görevi görür. Bağışıklık sistemimiz için de su hayati önemdedir. Toksinlerin atılması, hücrelerin sağlıklı kalması ve organların düzgün çalışması için su gereklidir. Yeterli su içmek, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Özellikle hastalık dönemlerinde su tüketimi artırılmalıdır çünkü ateş, kusma veya ishal gibi durumlarda vücut normalden çok daha fazla sıvı kaybeder. Peki günlük su ihtiyacı ne kadardır? Genellikle ortalama bir yetişkinin günde 2 ila 2,5 litre su tüketmesi önerilir. Ancak bu miktar, kişinin yaşına, kilosuna, fiziksel aktivite düzeyine, bulunduğu çevresel koşullara ve sağlık durumuna göre değişebilir. Çay, kahve ve meyve suyu gibi içecekler sıvı alsak da, bu içecekler idrar söktürücü etki gösterebileceğinden gerçek hidrasyonu desteklemez. En güvenli ve doğal seçenek her zaman saf sudur. Günlük yaşamda yeterli su içmek çoğu zaman unutulabilir. Bu alışkanlığı kazanmak için basit yöntemler uygulanabilir, masanızda sürekli bir su şişesi bulundurmak, her yemekten önce ve sonra bir bardak su içmek, sabah uyanır uyanmaz bir bardak su içerek güne başlamak ve gün içinde telefon hatırlatıcıları kurmak bu alışkanlığın oturmasına yardımcı olabilir. Kısacası, su içmek yalnızca bir fiziksel ihtiyaç değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın temelidir. Hidrasyon, sadece bir alışkanlık değil, bilinçli bir yaşam tercihi olmalıdır. Ne kadar basit görünse de, düzenli su içmek, daha sağlıklı bir beden, daha berrak bir zihin ve daha kaliteli bir yaşam anlamına gelir. Her gün su içerek vücudumuza yaptığımız iyiliğin farkında olmalı ve bu alışkanlığı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Bağışıklık sistemi, insan vücudunun savunma mekanizmasıdır ve bizi hastalıklara, mikroplara, virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı koruyan çok yönlü ve karmaşık bir yapıdır. Bu sistemin sağlıklı çalışması, yalnızca hastalık dönemlerinde değil, günlük yaşamın her anında önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek, vücudun kendini tanıması, yabancı tehditleri hızla algılaması ve etkili bir şekilde bunlara yanıt verebilmesi anlamına gelir. Bu karmaşık sistemin desteklenmesi için yapılabilecek çok sayıda bilimsel olarak kanıtlanmış yöntem bulunmaktadır. En temel savunma destekleyicisi beslenmedir. Vücut, hücrelerini oluşturmak ve yenilemek için vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidrat gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Özellikle bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen C vitamini, D vitamini, A vitamini, çinko, selenyum ve demir gibi mikro besinler düzenli olarak alınmalıdır.
C vitamini açısından zengin portakal, mandalina, kivi, çilek, D vitamini için güneş ışığı, yumurta sarısı ve yağlı balıklar, E vitamini için havuç, tatlı patates, ıspanak, çinko için kabak çekirdeği, kırmızı et ve kuru yemişler tüketilmelidir. Aynı zamanda antioksidan içeriği yüksek olan meyve ve sebzeler vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve bağışıklık hücrelerinin sağlığını artırır. Bağırsak florası da bağışıklığın merkezinde yer alır. Vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerinin %70'den fazlası bağırsaklarda bulunur. Bu nedenle, probiyotik ve prebiyotik içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi son derece önemlidir. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kombuha gibi fermente ürünler faydalı bakterilerin çoğalmasını destekler. Aynı zamanda lif bakımından zengin besinler tam tahıllar, baklagiller, sebzeler bu bakterilerin beslenmesini sağlar. Ancak beslenme kadar önemli olan bir diğer unsur uykudur. Yeterli uyumayan bireylerde enfeksiyonlara yakalanma riski çok daha yüksektir. Uyku sırasında bağışıklık sistemi kendini yeniler, sitokin adı verilen koruyucu proteinler salgılanır. Bu nedenle günde 7 ila 9 saat arasında kaliteli uyku alınması, bağışıklık sisteminin dinlenmesi ve güçlenmesi için gereklidir. Uyku düzenini bozan ekran ışığı, geç saatlerde yemek yeme veya stres faktörleri de ortadan kaldırılmalıdır. Stres, bağışıklık sistemini en çok baskılayan faktörlerden biridir. Uzun süreli ve kronik stres, kortizol hormonunu yükselterek bağışıklık hücrelerinin çalışmasını yavaşlatır. Bu da hem hastalıklara karşı direncin azalmasına hem de mevcut hastalıkların daha uzun sürmesine neden olabilir. Bu yüzden, stres yönetimi hayati bir konudur. Nefes egzersizleri, meditasyon, doğa yürüyüşleri, sanatla ilgilenme gibi aktiviteler sinir sistemini yatıştırarak bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlar. Fiziksel aktivite ise bağışıklık sistemini harekete geçiren bir diğer önemli etkendir. Düzenli egzersiz, kan dolaşımını artırarak bağışıklık hücrelerinin vücutta daha hızlı hareket etmesini sağlar. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde yapılan egzersiz örneğin tempolu yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlenir. Aşırı egzersiz ise bağışıklığı geçici olarak baskılayabileceğinden dikkatli olunmalı, dinlenmeye zaman ayrılmalıdır. Sigara ve alkol kullanımı, bağışıklık sistemini doğrudan zayıflatan alışkanlıklardır. Sigara, solunum yollarındaki doğal savunma sistemini bozar ve enfeksiyonlara zemin hazırlar. Alkol ise bağışıklık hücrelerinin üretimini azaltır ve karaciğer başta olmak üzere vücut sistemlerine zarar verir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek isteyen bireylerin bu alışkanlıklardan tamamen uzak durması ya da en aza indirmesi gerekir. Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise kişisel hijyendir. Eller sık sık yıkanmalı, yiyecekler iyice temizlenmeli, ortak kullanılan eşyalar dezenfekte edilmelidir. Ayrıca enfeksiyonlara karşı geliştirilmiş aşılar, bağışıklık sistemine hastalık etkenlerini tanıtarak daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Grip, zatürre, hepatit ve benzeri hastalıklar için yapılan aşılar, vücudun önceden hazırlıklı olmasına katkı sunar. Son olarak, yeterli su tüketimi, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması açısından kritik öneme sahiptir. Su, hücrelerin sağlıklı çalışmasını sağlar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve vücuttaki tüm sistemlerin senkronize şekilde işlemesini kolaylaştırır. Günde ortalama 2-2,5 litre su içmek, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini destekler. Bağışıklık sistemi yalnızca bir organ ya da yapıdan ibaret değildir, sinerji halinde çalışan bir ağ sistemidir. Bu ağı güçlü tutmak için tüm yaşam alışkanlıklarımızı bütüncül bir bakışla değerlendirmek gerekir. Beslenme, uyku, stres yönetimi, egzersiz, hijyen, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve su tüketimi birlikte ele alındığında, sağlıklı bir bağışıklık sistemi mümkün olur. Günlük yaşantımıza entegre edeceğimiz bu sağlıklı alışkanlıklar, sadece hastalıklardan korunmakla kalmaz, aynı zamanda daha enerjik, dengeli ve kaliteli bir yaşam sürmemize de yardımcı olur. Fiziksel aktivitenin önemi. Fiziksel aktivite, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Sadece vücudu biçimlendirmekle kalmaz, kalp damar sisteminden bağışıklık sistemine, hormonal dengeden ruh sağlığına kadar insan vücudunun tüm sistemlerini etkiler. Modern yaşam tarzı ile birlikte artan oturarak geçirilen süre, toplu taşımaya bağımlılık, asansör kullanımı gibi alışkanlıklar fiziksel hareketi sınırlamış ve bu da birçok kronik hastalığın kapısını aralamıştır. Fiziksel olarak aktif olmak, bu süreci tersine çevirmek ve bedenin doğal işleyişine destek olmak açısından kritik öneme sahiptir. Fiziksel aktivitenin en bilinen etkisi, metabolizmayı hızlandırması ve enerji dengesini sağlamasıdır. Günlük yaşamda yapılan hareketler bile enerji harcamayı teşvik eder. Bu durum kilo kontrolü sağlar, obezite riskini düşürür. Ancak egzersizin faydaları bunun çok ötesine geçer. Kalp, vücuttaki en hayati organlardan biridir ve düzenli egzersizde daha verimli çalışır. Egzersiz, kalp kaslarını güçlendirir, damarların esnekliğini korur ve kan basıncını düzenler.
Bu sayede hipertansiyon, inme ve kalp krizi gibi hastalıkların önüne geçilir. Aynı zamanda kötü kolesterol LDL seviyeleri düşerken, iyi kolesterol HDL artar, bu da damar tıkanıklığı riskini azaltır. Egzersiz, kan şekerinin düzenlenmesinde de büyük rol oynar. Özellikle kaslar aktifken glikoz tüketimi artar ve bu durum insülin duyarlılığını geliştirir. Böylece tip 2 diyabet gelişme riski önemli ölçüde azalır. Ayrıca egzersiz sırasında vücutta oluşan ısı ve terleme, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve cilt sağlığı da olumlu etkilenir. Kas iskelet sistemi açısından da hareket elzemdir. Düzenli egzersiz kas kütlesini korur, kas liflerini güçlendirir ve eklemlerin hareket kapasitesini artırır. İlerleyen yaşlarda sıkça karşılaşılan kas kaybı, sarkopeni ve kemik yoğunluğu azlığı, osteoporoz gibi durumlar egzersiz sayesinde yavaşlatılabilir. Özellikle direnç egzersizleri, kemik dokusunu güçlendirir ve kırık riskini azaltır. Ayrıca denge, esneklik ve koordinasyon geliştiği için yaşlı bireylerde düşme kaynaklı yaralanmalar da azalır. Fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri de göz ardı edilemez. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, serotonin ve dopamin gibi hormonlar, kişinin ruh halini iyileştirir. Depresyon ve anksiyete belirtileri azalır, stres düzeyi düşer. Bu etkiler, düzenli yapılan egzersizlerle uzun vadede daha da belirginleşir. Egzersiz aynı zamanda özgüveni artırır, odaklanmayı geliştirir ve zihinsel berraklık sağlar. Uykusuzluk çağımızın yaygın sorunlarından biridir ve düzenli fiziksel aktivite bu sorunu da büyük ölçüde çözebilir. Egzersiz yapan bireyler, gün sonunda daha derin ve dinlendirici uykuya geçer. Uykunun kalitesi arttıkça bağışıklık sistemi güçlenir, hormon dengesi sağlanır ve gün içindeki enerji düzeyi yükselir. Bağışıklık sistemi, fiziksel aktiviteyle doğrudan ilişkilidir. Orta düzeyde egzersizler, bağışıklık hücrelerinin dolaşımını hızlandırır ve mikroorganizmalara karşı savunmayı artırır. Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerin solunum yolu enfeksiyonları gibi yaygın hastalıklara daha az yakalandığını göstermektedir. Ancak burada denge önemlidir. Aşırı ve kontrolsüz yapılan yoğun egzersizler, vücudu yorar ve bağışıklık sistemini geçici olarak baskılayabilir. Bu nedenle istikrarlı ve ölçülü bir egzersiz rutini benimsenmelidir. Fiziksel aktivite aynı zamanda toplumsal sağlık üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Hareketli bireyler, daha üretken, enerjik ve daha az sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylerdir. Bu durum hem bireysel yaşam kalitesini artırır hem de toplumsal sağlık harcamalarını azaltır. Egzersiz alışkanlığı, çocukluk döneminden itibaren kazandırılmalı, okul müfredatlarında beden eğitimi derslerine daha fazla önem verilmelidir. Ebeveynler çocuklara rol model olmalı, ailecek yürüyüş veya spor etkinlikleri gibi aktiviteler teşvik edilmelidir. Günlük yaşantıya fiziksel aktiviteyi dahil etmek aslında sanıldığından daha kolaydır. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelere yürüyerek gitmek, masa başında uzun süre oturmamak, ev işleri sırasında tempolu hareket etmek, dans etmek, esneme egzersizleri yapmak gibi küçük ama etkili alışkanlıklar zamanla büyük farklar yaratır. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz önerilir, bu da günde ortalama 20 ila 30 dakikalık bir yürüyüşe denk gelir. Fiziksel aktivitenin faydaları zamanla birikir ve vücut bu alışkanlığa adapte oldukça kendini yenilemeye başlar. Önemli olan istikrarlı olmak ve hareketi bir, zorunluluk değil, yaşam tarzı olarak benimsemektir. Çünkü sağlıklı bir beden, aktif bir yaşamdan geçer. Hareket etmek, yaşam süresini uzatmak, kronik hastalıkları önlemek ve daha mutlu, enerjik bir hayat sürmek için atılabilecek en etkili ve doğal adımdır. Mental sağlık ruhsal dengenin önemi. Günümüzde beden sağlığı kadar ruhsal sağlık da bütünsel iyilik halinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ancak fiziksel rahatsızlıklar çoğu zaman görünür ve ölçülebilir olduğundan daha fazla ciddiye alınırken, ruhsal denge sorunları toplum içinde hala göz ardı edilebilmektedir. Oysaki mental sağlık, düşünme biçimimizi, duygularımızı, karar alma sürecimizi ve insanlarla kurduğumuz ilişkileri doğrudan etkiler. Ruhsal denge bozulduğunda sadece bireyin iç dünyasında değil, aynı zamanda iş hayatında, sosyal ilişkilerde ve bedensel sağlıkta da ciddi aksaklıklar meydana gelir. Ruhsal sağlık, yalnızca bir hastalık tanısının olmaması anlamına gelmez. Stresle başa çıkabilmek, zorlayıcı durumlar karşısında dayanıklılık gösterebilmek, duyguları yönetebilmek ve yaşamdan anlam çıkarabilmek ruhsal sağlığın temel göstergeleridir. Her birey zaman zaman kaygı, üzüntü, korku ya da yalnızlık hissedebilir, bu duyguların varlığı anormal değil, aksine oldukça insani bir durumdur. Önemli olan bu duyguların kalıcı hale gelip bireyin yaşam işlevlerini sekteye uğratmamasıdır.
Modern yaşam, beraberinde yüksek stres düzeylerini de getirmiştir. Yoğun iş temposu, ekonomik baskılar, gelecek kaygısı, sosyal medya ile oluşan kıyas kültürü ve dijital dünyaya bağımlılık gibi faktörler zihinsel yükü artırmakta ve bireyin kendisiyle baş başa kalmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ruhsal sağlığı korumak, günümüzde bilinçli bir çaba ve düzenli bir öz bakım gerektirir. Mental sağlığı güçlü bireyler, sorunlarla daha kolay başa çıkabilir, çözüm odaklı düşünebilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilir. Duygusal farkındalık, ruhsal dengenin sürdürülebilmesi için kritik bir beceridir. Kişinin ne hissettiğini anlayabilmesi, bu duygulara isim verebilmesi ve onları bastırmak yerine kabul edebilmesi, stresin ve içsel çatışmaların çözümüne giden yolda ilk adımdır. Günlük tutmak, kendini ifade etmek, sanatla uğraşmak veya bir uzmandan destek almak bu farkındalığı geliştirebilir. Aynı zamanda uyku düzeni, sağlıklı beslenme, fiziksel hareketlilik ve sosyal etkileşimde mental sağlığın destekleyici unsurları arasında yer alır. Uykusuzluk, zihinsel bulanıklığa ve duygusal dengesizliğe neden olabilirken, beslenme yoluyla alınan vitamin ve mineraller, beyin kimyasını doğrudan etkiler. Egzersiz ise endorfin üretimini artırarak doğal bir antidepresan görevi görür. İnsan ilişkileri de ruhsal sağlıkta kilit rol oynar. Destekleyici bir çevreye sahip olmak, kişinin yükünü hafifletir ve kendini güvende hissetmesini sağlar. Ruh sağlığına zarar veren en önemli unsurlardan biri, duyguların bastırılması ve yardım aramaktan utanmaktır. Toplumda hala, akıl hastalığı gibi yanlış algılamalar nedeniyle bireyler psikolojik destek almaktan çekinmektedir. Oysaki terapi, sadece sorun yaşayanların değil, kendini daha iyi tanımak ve yaşam kalitesini artırmak isteyen herkesin başvurabileceği etkili bir destektir. Mental sağlık desteği almak zayıflık değil, öz farkındalık ve güçlü bir adım göstergesidir. Sonuç olarak, ruhsal denge sadece, iyi hissetmekten ibaret değildir, yaşamın tüm alanlarında sağlıklı, üretken ve tatmin edici bir düzeyde var olabilmenin temelidir. Bu nedenle zihinsel sağlığa yatırım yapmak, uzun vadede hem bireysel hem toplumsal iyilik hali açısından büyük bir önem taşır. Zihni dinlendirmek, duyguları tanımak, gerektiğinde yardım istemek ve kendine nazik davranmak ruhsal dengeyi korumanın anahtarıdır. Uyku kalitesi ve sağlık. Uyku, insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından biridir ve fiziksel ile zihinsel sağlığın sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir rol oynar. Uyumak yalnızca dinlenmek değil, bedenin onarılması, beyin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için zorunlu bir süreçtir. Uyku kalitesinin düşük olması, sadece yorgunluk hissiyle kalmaz, uzun vadede birçok sağlık sorununun da zeminini hazırlar. Kaliteli bir uyku, süresi kadar düzeni ve derinliğiyle de ölçülür. Ortalama bir yetişkinin sağlıklı kalabilmesi için günde 7 ila 9 saat arası uyuması önerilir. Ancak bu sürenin kesintisiz, derin ve dinlendirici olması gerekir. Uyku sırasında vücut büyüme hormonu salgılar, hücreler yenilenir, beyin gün içinde alınan bilgileri işler ve hafızayı pekiştirir. Bu nedenle uykusuzluk sadece bedensel değil, bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkiler. Dikkat eksikliği, hafıza problemleri, karar vermede zorlanma ve ruh halinde dalgalanmalar, uykusuzluğun en yaygın sonuçlarındandır. Uyku kalitesini düşüren pek çok faktör vardır: stres, kaygı, ağır yemekler, aşırı kafein tüketimi, uyaranlarla dolu ekranlara maruz kalma, düzensiz yaşam tarzı gibi etkenler uyku düzenini bozar. Özellikle gece geç saatlerde telefon, tablet veya televizyon gibi mavi ışık yayan cihazların kullanımı melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykunun başlamasını geciktirir. Bunun sonucunda biyolojik saat bozulur, sabahları uyanmak zorlaşır ve gün içinde yorgunluk baş gösterir. Uyku, bağışıklık sistemi içinde kritik öneme sahiptir. Kaliteli uyuyan bireylerin enfeksiyonlara karşı direnci daha yüksektir. Uykusuzluk, bağışıklık hücrelerinin işlevlerini yavaşlatır, vücudu hastalıklara açık hale getirir. Aynı zamanda diyabet, obezite, hipertansiyon ve kalp hastalıklarıyla da yakından ilişkilidir. Çünkü uyku esnasında kan şekeri düzenlenir, kan basıncı dengelenir ve hormon seviyeleri optimize edilir. Bu süreçlerin sekteye uğraması metabolik dengesizlikleri tetikler. Uyku problemleri psikolojik sağlığı da doğrudan etkiler.
Sürekli uykusuzluk çeken bireylerde depresyon, anksiyete ve duygusal kontrol sorunları daha sık görülür. Ruhsal dengeyi korumak, stresle daha sağlıklı başa çıkmak ve pozitif düşünme kapasitesini sürdürebilmek için sağlıklı bir uyku düzenine ihtiyaç vardır. Uyku eksikliği, aynı zamanda sosyal ilişkilerde sabırsızlık, öfke ve empati yetersizliği gibi davranışsal sonuçlara da neden olabilir. Uyku kalitesini artırmak için basit ama etkili adımlar atılabilir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, yatmadan önce ekran süresini sınırlamak, kafein ve ağır yemeklerden kaçınmak, uykuya yakın hafif esneme egzersizleri yapmak ve karanlık sessiz bir ortam sağlamak bu adımların başında gelir. Ayrıca yatmadan önce zihni dinlendirecek rutinler kitap okumak, meditasyon, nefes egzersizi gibi uykuya geçişi kolaylaştırır. Uyku bir lüks değil, her bireyin sağlıklı yaşaması için ihtiyaç duyduğu doğal bir onarım sürecidir. Bu süreci bilinçli bir şekilde korumak, genel sağlığı güvence altına almanın en etkili yollarındandır. Uykunun sürekliliği yalnızca bireysel iyilik halini değil, toplum genelinde üretkenliği, öğrenme kapasitesini ve duygusal dayanıklılığı da doğrudan etkiler. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve ergenler için uyku, hem bedensel büyüme hem de zihinsel gelişim açısından kritik bir faktördür. Yetersiz uyku, okul başarısını düşürür, dikkat süresini kısaltır ve davranışsal problemleri artırabilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına sağlıklı bir uyku düzeni kazandırması büyük önem taşır. Ayrıca, çalışma hayatında da uyku kalitesinin önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Uykusuzluk nedeniyle ortaya çıkan konsantrasyon kaybı, hata yapma oranında artışa ve iş kazalarına neden olabilir. Birçok sektör, özellikle vardiyalı çalışanlar arasında, düzensiz uyku ile performans düşüklüğü arasında doğrudan bir ilişki kurmuştur. Bu durum, iş verimliliğini ve işyeri güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorundur. Bunun yanında, yaşlılık döneminde uykuya dalmak veya uykuyu sürdürebilmek genellikle zorlaşır. Ancak bu, yaşlılar az uyur, düşüncesiyle normalleştirilmemelidir. Yaşlı bireylerin de dinlendirici ve kaliteli uykuya ihtiyacı vardır. Uyku hijyenine dikkat edilmediğinde, zihinsel karışıklık, dengesizlik hissi ve gün içinde aşırı uyuklama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, demans gibi yaşa bağlı nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Son olarak, kronik uyku bozuklukları ciddi tıbbi problemlerin belirtisi olabilir. Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, insomnia, uyuyamama gibi durumlar bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Uyku kalitesini artırmak için bireysel çabalar önemli olmakla birlikte, bazı durumlarda tıbbi destek alınması da gerekebilir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, stres yönetimi kadar, kaliteli ve yeterli uykuda hayat standardını yükselten temel taşlardan biridir. Uyku düzenini ciddiye almak, hem bugünkü yaşam kalitesini hem de uzun vadeli sağlığı doğrudan etkileyen bir yatırımdır. Uyku, hayatın sessiz ama güçlü bir destekçisidir, kıymetini bilmek, bedenimize ve zihnimize saygı duymanın bir ifadesidir. Detoks gerçekleri bilimsel yaklaşım. Son yıllarda detoks, sağlık ve zindelik arayışı içinde olan pek çok kişinin başvurduğu popüler bir yöntem haline gelmiştir. Ancak detoks hakkında doğru bilinen pek çok yanlış ve yanıltıcı bilgi de vardır. Detoks, vücudu toksinlerden arındırmak için yapılan çeşitli diyetler, içecekler veya detoks kürleri olarak tanımlanır. Ancak bu popüler yaklaşımların çoğunun bilimsel temeli zayıftır. Öncelikle, vücut zaten doğal olarak toksinleri atabilme kapasitesine sahiptir. Karaciğer, böbrekler, sindirim sistemi ve cilt, vücuttan zararlı maddeleri atma konusunda son derece verimli çalışır. Sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve yeterli su alımı, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Bu yüzden detoks yapmanın, vücudun doğal arınma süreçlerini geçersiz kılacağına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bazı detoks programları, kısa süreli kilo kaybı sağlayabilir. Ancak bu genellikle su kaybı veya kas kaybı nedeniyle oluşan geçici bir kayıptır. Detoks diyetlerinde kullanılan bazı düşük kalorili planlar, vücutta enerji dengesizliğine yol açabilir ve metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli bu tür diyetler, sağlıksız kilo kaybına, besin eksikliklerine ve metabolizma yavaşlamasına neden olabilir. Ayrıca, detoks için önerilen bazı içecekler ve bitkisel karışımlar, idrar söktürücü veya laksatif özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bu tür içerikler, vücudu geçici olarak rahatlatabilir ancak bu durum toksinlerden arınma değil, su ve elektrolit kaybıdır. Aşırı idrar söktürücü ve laksatif kullanımı, dehidrasyona, elektrolit dengesizliklerine ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Vücudu fazla toksinlerden arındırmak için kullanılan bu yöntemlerin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açması mümkündür.
Bilimsel araştırmalar, detoks içecekleri veya özel kürlerin, vücudun doğal detoksifikasyon sürecine katkı sağladığını destekleyen güçlü veriler sunmamaktadır. Bunun yerine, sağlıklı bir vücut için dengeli bir beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz, en etkili yöntemler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca uyku düzeni de vücudun iyileşme ve onarım süreçleri için kritik öneme sahiptir. Birçok detoks planı, meyve, sebze ve su tüketimini teşvik etse de, bu öğeler zaten sağlıklı bir diyetin parçası olmalıdır. Yani detoks yapmak yerine, dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek, vücudun her türlü toksini doğal yollarla atabilmesini destekler. Vücudun detoksifikasyonu için ekstra bir çabaya gerek yoktur. Önemli olan, sağlıklı yaşam tarzını sürekli kılmaktır. Sonuç olarak, detoksun sağlığa katkısı konusunda halk arasında çok fazla mit bulunmakta, ancak bilimsel veriler detoks diyetlerinin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Vücudun doğal detoksifikasyon yeteneklerini artırmak için yapılması gereken en etkili şey, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve yaşam tarzını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmektir. Ayrıca, detoks uygulamalarının çoğu, sağlığı iyileştirmek yerine, kısa vadeli faydalarla geçici çözümler sunar. Özellikle meyve ve sebze bazlı sıvı diyetleri ya da katı gıda kısıtlamaları, sindirim sistemi üzerinde aşırı bir yük yaratabilir. Uzun süreli bu tür diyetler, bağırsak florasında dengesizliklere yol açabilir ve sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Vücutta besin eksikliklerine neden olabilecek bu tür kısıtlamalar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Bunun yerine, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, detoksifikasyon sürecini destekler ve uzun vadede sağlık üzerinde daha etkili bir etkiye sahiptir. Bu, düzenli egzersiz yapmak, bol su içmek, antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek ve stresle başa çıkmak gibi faktörleri içerir. Egzersiz, vücudun terleme yoluyla toksinleri atmasına yardımcı olur, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlar. Diğer yandan, sağlıklı uyku düzeni, vücudun onarım süreçlerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Yetersiz uyku, vücudun detoksifikasyon sürecine olumsuz etkilerde bulunabilir. Uyku sırasında vücut, hücreleri yeniler ve vücudun toksinlerden arınmasını sağlayacak mekanizmaları devreye sokar. Yeterli ve kaliteli uyku, bu süreçlerin verimli olmasına yardımcı olur. Sık görülen kronik hastalıklar. Kronik hastalıklar, uzun süre devam eden ve genellikle iyileşmesi mümkün olmayan sağlık sorunlarıdır. Bu tür hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve tedavi süreci genellikle ömür boyu sürer. Günümüzde dünya genelinde en yaygın görülen kronik hastalıklar arasında kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kanser ve obezite bulunmaktadır. Bu hastalıklar, genetik faktörler, çevresel etkenler ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir. Kalp hastalıkları, en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Kalp hastalıkları, genellikle damar tıkanıklıkları, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve kötü beslenme alışkanlıkları sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık, kalbin yeterli oksijen ve besin almasını engeller ve kalp krizi veya inme gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca, kalp hastalıkları sigara kullanımı, hareketsizlik ve aşırı stres gibi faktörlerden de etkilenir. Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleyememesi sonucu gelişen bir başka yaygın kronik hastalıktır. Tip 2 diyabet, genellikle obezite, kötü beslenme, fiziksel hareketsizlik ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık, vücutta insülin direnci oluşturarak kan şekerinin yüksek seviyelere çıkmasına neden olur. Eğer tedavi edilmezse, diyabet kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon, kan damarlarındaki baskının yüksek olması durumudur. Hipertansiyon, genellikle belirti vermez, ancak zaman içinde kalp hastalıkları, felç, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
Beslenme alışkanlıkları, genetik faktörler, obezite, stres ve hareketsizlik hipertansiyon riskini artıran başlıca etkenlerdir. Kanser, hücrelerin anormal bir şekilde bölünüp çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kanser, birçok farklı organı etkileyebilir ve bu nedenle pek çok farklı türü vardır. En yaygın kanser türleri arasında akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri yer alır. Kanserin gelişimine genetik faktörlerin yanı sıra sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, kötü beslenme, hareketsizlik ve çevresel faktörler de katkı sağlar. Erken teşhis, tedavi sürecini iyileştirebilir, ancak bazı kanser türleri oldukça ilerlemiş bir aşamada fark edilebilir. Obezite, aşırı kilo birikimi olarak tanımlanır ve günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obezite, genetik faktörler, kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve psikolojik faktörler gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türlerinin riskini artıran önemli bir faktördür. Ayrıca, obezite psikolojik etkiler yaratabilir, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıklarla ilişkilidir. Kronik hastalıkların tedavisi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli takip ve bazı durumlarda ilaç tedavisi gerektirir. Ancak en önemli çözüm, bu hastalıkların önlenmesidir. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden kaçınma, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri, kronik hastalıkların riskini azaltmanın en etkili yollarıdır. Ayrıca, bu hastalıkların erken teşhisi, tedavi sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir ve komplikasyonların önüne geçebilir. Sonuç olarak, kronik hastalıklar dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, bu hastalıkların hem önlenmesinde hem de yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İnsanlar, yaşam tarzlarını iyileştirerek bu hastalıkların gelişme riskini azaltabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, uzun vadede genel sağlığı iyileştirebilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Ancak bu alışkanlıkları kalıcı hale getirmek, yalnızca kısa vadeli hedeflere odaklanmaktan daha fazlasını gerektirir. Sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, tüm vücut ve zihin sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratır. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, genellikle bir süreçtir ve bunun için adım adım ilerlemek gerekir. İlk adım, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmaktır. Düzenli ve dengeli beslenme, vücudun temel gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur ve hastalıkları önleyebilir. Yeterli protein, vitamin, mineral, sağlıklı yağlar ve karbonhidratları içeren bir diyet, vücudun enerji seviyelerini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, işlenmiş gıdalardan, fazla şeker ve tuz tüketiminden kaçınmak önemlidir. Bu tür gıdalar genellikle iltihaplanmaya neden olabilir ve uzun vadede kronik hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabilir. Düzenli fiziksel aktivite de sağlıklı alışkanlıkların temel taşlarından biridir. Egzersiz yapmak, kalp sağlığını iyileştirir, kasları güçlendirir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, egzersiz vücudun endorfin salgılamasına yardımcı olarak ruh halini iyileştirir ve stres seviyelerini azaltır. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz yapmak, kas güçlendirme egzersizleriyle birlikte ideal bir plan oluşturabilir. Yoga, yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi aktiviteler, kişinin yaşam tarzına uygun olarak seçilebilir. Bununla birlikte, yeterli uyku almak da sağlıklı alışkanlıkların olmazsa olmazıdır. Uyku, bedenin dinlenmesi ve yenilenmesi için gereklidir. Uykusuzluk, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir ve genel olarak zihinsel ve fiziksel performansı düşürebilir. Yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat uyuması önerilmektedir.
Düzenli bir uyku programı oluşturmak, kaliteli uyku almanın anahtarıdır. Ayrıca, yatak odasının karanlık ve sessiz olması, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Stres yönetimi de sağlıklı alışkanlıklar geliştirmede önemli bir rol oynar. Günümüzün hızlı temposu ve sürekli meşguliyet hali, yüksek stres seviyelerine yol açabilir. Ancak stres, uzun vadede kalp hastalıkları, anksiyete, depresyon ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga veya doğada vakit geçirmek, stresi azaltmaya yardımcı olan etkili yöntemlerdir. Ayrıca, stresle başa çıkabilmek için sosyal destek almak ve hobilerle zaman geçirmek de faydalıdır. Su tüketimi, sağlıklı alışkanlıklar için bir diğer önemli adımdır. Vücut, doğru şekilde işlev gösterebilmek için yeterli suya ihtiyaç duyar. Dehidrasyon, enerji kaybına, baş ağrılarına, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Günlük su ihtiyacı kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivitesine ve çevre koşullarına göre değişir, ancak genellikle günde 8 ila 10 bardak su içmek sağlıklı bir hedeftir. Son olarak, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için sabır ve azim gereklidir. Yeni alışkanlıklar oluştururken, küçük adımlarla başlamak, başarıyı daha ulaşılabilir kılar. Kendi ilerlemenizi izlemek, hedeflerinize sadık kalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, zaman zaman yaşanacak gerilemelerde kendinize karşı nazik olmak önemlidir. Sağlıklı alışkanlıklar zamanla hayatın bir parçası haline gelir ve sürdürülebilir olurlar. Sağlıklı alışkanlıklar sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel ve duygusal sağlığı da olumlu yönde etkiler. Yeterli uyku, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi alışkanlıklar, genel sağlığı iyileştirirken, ruhsal dengeyi korumaya da yardımcı olur. Bu alışkanlıkları günlük rutininizin bir parçası haline getirmek, uzun vadede kendinizi daha enerjik, sağlıklı ve mutlu hissetmenize yol açar. Doğal takviyeler ve bitkisel destekler. Doğal takviyeler ve bitkisel destekler, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılan, genellikle bitkilerden, minerallerden, vitaminlerden veya diğer doğal bileşenlerden elde edilen ürünlerdir. Son yıllarda, doğal sağlık ürünlerine olan ilgi artmış ve birçok kişi, kimyasal içeriklerden kaçınarak daha doğal çözümler arayışına girmiştir. Ancak doğal takviyelerin her ne kadar faydalı olabileceği düşünülse de, doğru ve bilinçli kullanımı son derece önemlidir. Doğal takviyeler, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini tamamlamak amacıyla kullanılır. Birçok kişi, dengeli beslenmeye rağmen çeşitli sebeplerle yetersiz besin alımı yaşayabilir. Bu durum, vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir. Örneğin, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kemik sağlığının bozulmasına ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bu tür eksiklikleri gidermek için D vitamini takviyeleri, uygun şekilde kullanıldığında faydalı olabilir. Aynı şekilde, demir eksikliği de anemiye yol açabileceğinden demir takviyeleri, bu sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynar. Bitkisel destekler, yüzyıllardır geleneksel tedavi yöntemlerinin bir parçası olarak kullanılmıştır. Zencefil, zerdeçal, sarımsak ve kekik gibi bitkiler, hem gıda olarak hem de takviye olarak sağlık için önemli faydalar sunar. Zencefil, sindirimi iyileştirir ve mide bulantısını giderir. Ayrıca, anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için ağrı yönetiminde de kullanılabilir. Zerdeçal ise, güçlü bir antioksidan olup, vücutta biriken serbest radikalleri nötralize eder ve vücudun iltihapla mücadele etmesine yardımcı olur. Bu bitkiler, vücudun doğal iyileşme süreçlerini destekler ve sağlığı artırır. Sarımsak, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve kalp sağlığını iyileştiren özellikleri ile tanınır. Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde, enfeksiyonlarla savaşmada önemli bir yardımcıdır. Ayrıca, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını koruyabilir. Kekik ise, solunum yolu sağlığını destekleyen ve antioksidan özelliği taşıyan bir başka bitkisel destek maddesidir. Aynı zamanda, probiyotik takviyeleri de sindirim sistemi sağlığı için oldukça önemlidir.
Probiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu takviyeler, bağırsak florasının dengesini sağlamak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için etkilidir. Ayrıca, sindirim problemleri yaşayan kişilerde rahatlama sağlayabilir ve vücuda faydalı olan besin maddelerinin emilimini artırabilir. Birçok kişi, bitkisel desteklere yönelirken genellikle bitkisel çayları tercih eder. Nane, papatya, lavanta gibi bitkiler, sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikleriyle bilinir. Papatya çayı, uyku problemleri yaşayan bireyler için önerilen bir doğal çözüm olarak öne çıkar. Bu çay, aynı zamanda mide problemleri, sindirim bozuklukları ve stresin azaltılması konusunda da faydalıdır. Lavanta, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur ve genel zihinsel sağlığı iyileştirir. Bitkisel takviyeler ve doğal desteklerin etkili olabilmesi için doğru dozda ve doğru şekilde kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Aksi takdirde, aşırı kullanımı yan etkilere yol açabilir. Örneğin, bazı bitkisel takviyeler, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir veya bazı sağlık sorunlarını kötüleştirebilir. Bu yüzden, doğal takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak gereklidir. Ayrıca, bitkisel takviyelerin tek başına hastalıkların tedavisinde yeterli olmadığını, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ve dengeli beslenmenin de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Son olarak, doğal takviyeler ve bitkisel destekler, bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim sağlığını iyileştirmek, enerji seviyelerini artırmak, stresle başa çıkmak ve genel sağlığı iyileştirmek için etkili araçlar olabilir. Ancak, bu ürünlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve sağlıklı bir yaşam için yalnızca takviyeler değil, aynı zamanda egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Doğal takviyeleri kullanırken, doğru ürünleri seçmek, güvenilir kaynaklardan almak ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir. Teknoloji ve sağlık takip uygulamaları. Son yıllarda teknoloji, sağlık sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler yaratmıştır. Sağlık takibi yapmak, bireylerin sağlık durumlarını izlemek ve iyileştirmek için teknoloji kullanımının artması, tıp dünyasında önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve uygulamalar, sağlıkla ilgili birçok veriyi toplamak ve analiz etmek için kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, bireylerin sağlık durumlarını daha iyi izlemelerine yardımcı olurken, sağlık profesyonellerinin de daha hızlı ve doğru kararlar almasını sağlıyor. Giyilebilir cihazlar, son yıllarda sağlık takibinde oldukça yaygınlaşmıştır. Akıllı saatler, fitness bantları ve diğer giyilebilir cihazlar, kullanıcıların fiziksel aktivitelerini, uyku düzenlerini, kalp atış hızlarını ve adımlarını takip etmelerini sağlar. Bu cihazlar, kullanıcıların günlük egzersiz hedeflerini takip etmelerine yardımcı olur, egzersiz sırasında kalp atış hızlarını izler ve kullanıcıya zamanında uyarılar gönderir. Örneğin, bir akıllı saat, kullanıcının kalp atış hızını ölçerek anormal bir durum tespit ettiğinde, bu durumu hemen bildirir ve kullanıcının harekete geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, uyku düzeni hakkında bilgiler vererek, daha sağlıklı bir uyku alışkanlığı geliştirmelerine olanak tanır. Bunun yanı sıra, sağlık uygulamaları da bireylerin sağlık durumunu izlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Akıllı telefonlar için geliştirilen sağlık uygulamaları, kullanıcılara beslenme, egzersiz, su tüketimi, kilo takibi ve daha pek çok konuda yardımcı olur. Örneğin, kullanıcılar bu uygulamalarla günlük kalori alımlarını izleyebilir, hangi besinleri tükettiklerini kaydedebilir ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebilirler. Ayrıca, bazı uygulamalar kullanıcıların su içme alışkanlıklarını takip eder ve her gün yeterli miktarda su içmelerini hatırlatır. Sağlık takibi yapan uygulamalar aynı zamanda ruh sağlığını da izlemeye yardımcı olabilir. Özellikle stres, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişiler için çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar, kullanıcıların ruh halini izler ve belirli aralıklarla onları motive edici mesajlar gönderir. Ayrıca, meditasyon, nefes egzersizleri ve rahatlama tekniklerini öğretir. Böylece kullanıcılar, gün boyunca stres seviyelerini kontrol altında tutarak ruhsal sağlıklarını iyileştirebilirler. Diğer yandan, teknolojinin sağlık üzerindeki etkilerinden biri de kronik hastalıkların yönetilmesidir. Diyabet, hipertansiyon, astım gibi kronik hastalıkları olan bireyler için özel olarak geliştirilmiş takip uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin, diyabet hastaları, kan şekeri seviyelerini ölçmek için akıllı cihazlar kullanarak günlük ölçümlerini kaydedebilir ve bu verileri uygulama üzerinden takip edebilirler.
Ayrıca, bazı uygulamalar, kan basıncı takibi yapmak için hipertansiyon hastalarına yönelik çeşitli özellikler sunar. Bu tür uygulamalar, hastaların durumlarını daha yakından izlemelerine ve tedavi süreçlerini daha iyi yönetmelerine olanak tanır. Teknoloji, sağlık takibinde yalnızca bireylerin sağlıklarını izlemesini değil, aynı zamanda sağlık profesyonellerinin daha doğru teşhisler koymalarını sağlayacak veriler elde etmelerini de sağlar. Akıllı cihazlar, hastaların fiziksel aktiviteleri, beslenme alışkanlıkları ve diğer sağlık verilerini toplayarak, bu verilerin bir araya getirilmesini ve analiz edilmesini sağlar. Doktorlar, bu verilere erişerek, hastalarının sağlık durumunu daha iyi değerlendirebilir, tedavi planlarını buna göre şekillendirebilir ve tedavi sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Ancak, sağlık takibi yapan teknoloji ve uygulamaların doğru ve güvenilir veriler sunması önemlidir. Teknolojik cihazlar, doğru ölçümler yapmalı ve kullanıcılar arasında herhangi bir hata payı bırakmamalıdır. Ayrıca, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği de büyük bir endişe kaynağıdır. Kullanıcılar, sağlık bilgilerini paylaştıkları uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bilgilerin nasıl saklandığına dikkat etmelidir. Sağlık verilerinin gizliliği, hem kullanıcılar hem de sağlık profesyonelleri için son derece önemlidir. Sonuç olarak, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler, bireylerin kendi sağlıklarını izlemeleri ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri adına önemli bir fırsat sunmaktadır. Giyilebilir cihazlar, sağlık uygulamaları ve diğer takip teknolojileri, kişisel sağlık takibini daha kolay ve daha etkili hale getirmiştir. Ancak, bu teknolojilerin doğru kullanılması ve verilerin güvenliği, sağlık takibinde başarı için kritik faktörlerdir. Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek ve kronik hastalıkların yönetimini kolaylaştırmak mümkündür. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sağlık ve teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca, videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bizimle paylaşarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim, bir sonraki videoda görüşmek üzere.